Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size kimin veya kimlerin negatif enerji verdiğini öğrenmek için bir açılımda bulunacağım. Açılım sırasında bu kişinin veya kişilerin isminde geçen harflerden de sizlere söylemek istiyorum. Açılıma geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Hayatınızda var mı size kötü enerji verdiğini hissettiğiniz birileri veya başınıza gelen olaylar? Mesela benim başıma geliyor bazı olaylar. İşte eşyalarım durduğu yerde çatlıyor ya da alakasız yerlerden düşüp kırılıyorlar. Hani ben bunları kötü enerjiye bağlıyorum. Nazar da diyebilirsiniz. Hatta kem göz de diyebilirsiniz. Nasıl adlandırıyorsanız. İşte bunlar başıma geldikten sonra ada çayı yakıyorum ben hep. Hani bu benim artık bir rutinim haline geldi. Hatta yeni tanıştığım insanlar olursa hemen arkalarından eve geldiğimde bir ada çayı yakıyorum. Çünkü bilmiyorum karşımdakinin enerjisini. Bir de şöyle de bir şey var. Mesela bazı insanların enerji alanları çok böyle nasıl diyeyim daha düşük olabiliyor. İşte hani yıldızı düşük diyoruz ya o şekilde olabiliyorlar. Ve insanların enerjilerini çok çabuk üstlerine çekebiliyorlar. Bu negatif ve pozitif iki hani türlü de enerjiyi çekebiliyorlar. Ama negatif her zaman biraz daha böyle ağır bastığı için çok çabuk etkilenebiliyorlar. Bazılarımız bu şekildeyiz. Ben de öyleyimdir mesela. Çok çabuk bana kötü enerji veren insanlardan hemen etkilenirim. Hemen böyle bir modum düşer, enerjim çekilir, böyle bir keyifsizleşirim. Siz de öyle misinizdir? Varsa böyle dediğim gibi başınıza gelen olaylar, işte bunlardan sonra kendinizi nasıl arındırıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Konuşuruz yorumlardan hem siz de benim aramda da bir etkileşim olur. Güzel olur yani. Bekliyorum yorumlarınızı. Şimdi açılımımıza geçelim. Destemi karıştırıp 4 tane kart çekeceğim aralarından. Daha sonra bu tarot okumamız bittikten sonra da burada iyileştirici kehanet kartları destem var. Buradan da bu kişilerle mücadele zamanınızda yani bu kişilerin enerjisinden etkilenmemeniz için gerekli mesaj nedir ona bakacağız. İçinden bir tane kart çekerek. Şimdi hemen geçelim. Destemimizi karıştıralım. Bu sorunun cevabını merak eden herkesin niyetine, göreceklerimizin, duyacaklarımızın bizlerin ve bütünün hayrına olacak şekilde niyet ediyorum. Bu niyette karıştırıyorum. Şöyle bir bölelim ikiye. Tamam. Önce şu baştaki kartı çekeceğim. Hep benim böyle en baştaki kart böyle beni bir çeker. Onu açmak isterim hep. Şimdi dilerseniz hemen açalım ve bakalım, başlayalım açılımımıza. Evet yani açılımımızda çıkan kartlarda çevrenizde size kötü enerji veren kişilerin olduğunu ama sizin bunu görmeyip fark etmediğinizin mesajını veriyor. Biraz daha dikkatli olmalısınız çevrenizdeki insanlara karşı. Size negatif enerji veren kişilerden biri, hatta kıskançlıktan dolayı size böyle bir enerji beslediğini düşünüyorum. Bu kişi sizden şu an uzakta. Başka bir şehirde olabilir, başka bir ülkede olabilir. Ya da aynı şehirde olup uzak noktalarda da oturuyor olabilirsiniz. Sizin hakkınızda küçük hesaplar yapan biri bu uzaktan uzağa. Yani çok da hayırlı bir insan değil aslında. Çok da böyle iyi niyetli değil size karşı. Bu kişiyle de zaten çok sık görüşmüyorsunuz aslında. Bu nedenle de size çok da zarar veremez. Ama uzaktan uzağa size karşı negatif enerji ve işte kıskançlık enerjisi beslediği için görüştüğünüz zamanlarda dikkatli olmanızı, hayatınızda olan biteni çok da fazla anlatmamanızı öneririm. Yani bu insan hani gerçekten çok size karşı böyle bir kıskançlık, bir haset, bir fesat düşünceler içerisinde çok kötü bir enerji veriyor size. Bu kişiyle şöyle de olabilir. Yani uzaktadır ve
Yani siz kendi isteğinizle görüşmüyor da olabilirsiniz. İstemsizce ve sizin etkinizde olmayan olaylar neticesinde, elinizde olmayan olaylar neticesinde de görüşüyor olabilirsiniz. Yani bu sizin uzak akrabanız olabilir, çok sık görüşmediğiniz. İşte bir komşunuz olabilir. Çok da sık görüşmediğiniz bir arkadaşınız olabilir. İşte çok yakın arkadaşınızın ailesinden birisi de olabilir. Evliyseniz işte eşinizin ailesinden birisi olabilir. Veya işte değilseniz ilişkiniz varsa o kişinin ailesinden birisi de olabilir. Yani hani bir araya gelmek durumunda bulunduğunuz birisi olabilir bu kişi. Bir de bu kişi dışında yakınınızda olan birisi var. Hani sık sık görüştüğünüz ve güvendiğiniz biri bu insan. Telefonda da sık sık görüştüğünüz, işte sürekli böyle bir mesaj, bir iletişim içinde olduğunuz bir insan da olabilir. Biraz geleneklere bağlı birisi bu. Geleneksel düşüncede olan birisi. Aynı zamanda da sizin çok uzun süredir tanıdığınız, hatta belki çocukluk arkadaşınız falan da olabilir. Yani çocukluğunuzdan beri hayatınızda olan birisi bu kişi. Fakat istemeden de bu insan size negatif enerji veriyor olabilir. Çünkü bu şekilde bazı insanlar vardır, yani fark etmezler veya isteyerek yapmazlar. Ama çevrelerine negatif enerji yayarlar. Hani size içten içe böyle bir imrenme besliyor olabilir. Hani en ufak bir şeyinize bile, hani bir tırnağınıza bile imreniyor olabilir mesela. Ne bileyim, saçınıza imreniyor olabilir. İşte hayatınıza, ailenize, eşinize, işte sevgilinize, arkadaşlarınıza, yani en ufak bir şeyinize bile imrense size bu enerjiyi veriyor olabilir. İstemsizce de olsa. Fark etmeden bunu size yapıyor olabilir. Ama bu kişi sizin yakınlarınızda olduğundan dolayı yeteneklerinizi göstermeniz gereken, yani kendinizi göstermeniz gereken alanlarda üzerinize negatif enerji yüklediği için yeteneklerinizi, hatta bazen başarılarınızı gerektiği gibi gösterip sergileyemiyorsunuz. Bir hedef koyuyorsunuz ve bu hedef doğrultusunda da ilerlerken hani, yani nasıl diyeyim, sık sık bıkkınlık ya da olumsuz düşünceler aklınıza geliyorsa bu kişinin enerjisini size etkilemesinden dolayıdır. Ama bazen hani sizi kandırıyor da olabilir. Gözünüzü dört açın bence bu kişiye karşı. Dikkatli ve temkinli davranın. Çünkü hani böyle %100 çok iyi, %100 çok saf niyetli bir insan da diyemeyeceğim. Var yani hani içten içe de beslediği bir kıskançlık size karşı. Hani çok iyi niyetli bir insan da diyemeyeceğim bu kişi için. O yüzden sizden bu kişi bir şey istediği zaman bir düşünün. Onun için bu işi yaparsanız onun için ne olur, benim için ne olur? Benim faydama mı olur, onun faydasına mı olur, işte zararı olur mu gibi böyle bir düşünün bence sizden bir şey istediği zaman. Ya da size bir şey söylediği zaman. Mesela atıyorum, hani bir şey alırsınız. Sence bu bana yakıştı mı dersiniz. Evet der ama siz onu bir sorgulayın bence. Çünkü hani dediğim gibi çok da %100 de iyi niyetli bir insan değil. Son olarak da bu kişilerin isminde bulunan harflere gelirsek. Bu kişinin isimlerinde A, S, N ve T harfleri olabilir. Çevrenizdeki kişileri bir düşünün lütfen. İsimlerinde bu harflerden birisi bile varsa, tekrar edeyim harfleri, A, S, N ve T harfleri. Bunlardan bir tanesi bile varsa ve zaten siz de o insanın enerjisine güvenmiyorsanız, size negatif, işte kötü enerji verenlerden birisi odur. Dikkat edin, bence bir çevrenizi şöyle bir gözden geçirin, bir bakın. Bir de bu kişilerin burçlarına da biraz değineceğim. Bu kişilerin burçları su ya da toprak grubu burçlarından birisi olabilir. O yüzden bir bakın çevrenize şöyle, bu gruba ait burçlardan ve isminde bu harfler geçen insanları bakın, yani hani bir gözden geçirin ilişkinize. Öyle bir enerji aldınız mı hiç? Bunlara bir dikkat edin ve bu insanlarla bence görüşmelerinizi biraz sınırlandırın. Konuşmalarınızı biraz sınırlandırın. Bir hani sınır çizin aranıza o insanla. Ve hani sizi etkileyemesin artık enerjisi. Dikkat edin yani bu insanlara karşı. Şimdi hemen diğer destemden mesaj için bir kart çekeceğim. Önce şu kartımı ayırıyorum.
Bunu bir önceki videolarda da söylüyorum ama hani benim kanalımdan ilk defa bir video izliyorsanız bu kart bu destede sizi temsil eden bir kart. O yüzden bunu ayırıyorum ve bunun yanına çıkan her kart sizin bu açılımdaki mesajınızı ifade edecek. Şimdi bir destemi karıştırayım. Bu mesajı kimin ya da kimlerin duyması gerekiyorsa buna niyet ederek karıştırıyorum destemi. Yine sizin hayrınıza olacak bir mesajın çıkmasını niyet ediyorum. Ve nottakini çekelim bu sefer. Şimdi açalım. 4 numaralı Egon'un hileleri kartı çıktı. Mesajı da kendini neyden koruyorsun? Kalbinin rehberliğini takip et. Evet, yani diyor ki size bu konuda kalbinin sesini dinle, sezgilerini dinle diyor. Kalbinin rehberliğinde ilerlersen o sana zaten doğru yolu ve doğru kişileri gösterecektir diyor. Yani bu tarot açılımından sonra hala kafanda bir soru işareti varsa ve bulamadıysan çevrendeki bu insanı, kalbin sana doğruyu söyleyecektir. Bunun mesajını veriyor. Onu dinle. Ve bu noktada kendini bu insanların enerjisinden korumak için de egonu besle diyor. Egonu hiç beslememişsin. Kendini hiç beslememişsin. Biraz egonu beslemelisin. Biraz egonu yükseltmelisin diyor. Yani egonu yükseltirsen bu insanlara karşı da bir kalkan oluşturmuş olursun. Bunun mesajını veriyor sana. O yüzden egonu artık yavaş yavaş beslemeye başla. Hani karşındaki insana içten içe beni enerjini alt edemezsin diye bir düşünce yerleştir kafana. Ve kalbinin rehberliğinde, kalbinin sesiyle beraber bu insanın enerjisinden zaten etkilenmeyeceksindir. Yine bu kartın temsil ettiği renk kahverengi. Kahverengi ve tonları. Enerjinin düştüğünü hissedersen, bir kişinin sana enerjisinin iyi gelmediğini hissedersen, modunu düşürdüğünü, seni böyle aşağıya çektiğini hissedersen kahverengi ve tonlarına bakmaya çalış. İşte üstüne o şekilde o renkleri barındıran giysiler giymeyi dene. İşte etrafındaki eşyalarını o renklerden seç. O renk sana o an bir rahatlama ve enerjinin yükselmesini sağlayacaktır. Kahverengi ve tonları. Yine bu kartın temsil ettiği doğal taşımızda ametist taşı şurada var. Bu ametist taşı stres de gideren bir taş, stresleri de uzaklaştıran, buna yardımcı olan bir taş. Şimdi hani bu kötü enerjiler bizim üstümüzde de ister istemez bir stres enerjisi uyandırıyor, bir düşüklük uyandırıyor bizde. O yüzden bu ametist taşı da bunları yenmende ve enerjini toplayıp güçlenmende büyük ölçüde faydası olacaktır. Ametist taşını da enerjinin düştüğünü hissettiğin, üstüne yani nazar ya da göz enerjisi geldiğini hissettiğin zamanlarda avucuna alabilirsin. Yani şu şekilde avucunda tutabilirsin taşı. Avuç içlerimizden enerji akışı çok kuvvetli olur. Bu şekilde tutup rahatlayabilirsin. Açılımımız buraya kadardı bu konuda. Buraya kadar izlediyseniz beni teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa ya da bir sonraki videolarda açılımını yapmamı istediğiniz bir soru varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.